Merhaba arkadaşlar. Burada Arm, Armart'tan'ı öğreneceğiz. Armart'tan derslerimizde RStudio'da Armart'tan ile kitap, tez, makale ve teknik metinlerin kopyala yapıştır yapmadan bir bütün halinde nasıl hazırlanacağını göreceğiz. Örneğin Arda, eVüs'te, SPSS'te, SPSS gibi herhangi bir programdan elde ettiğimiz sonuçların eğer çalışmamızı Microsoft Word'de kullanarak hazırlıyorsak sonuçlarımızı çalıştığımız ortamdan yani R'dan, SPSS'ten, eVüs'ten Microsoft Word ortamına ne yapılması gerekiyor? Aktarılması gerekiyor. E, R metin hazırlarken buna ihtiyacımız yok. E, bu Dolayısıyla bu aktarma esnasında başımıza gelebilecek olan herhangi bir kaza yani maddi hataya e, sebep olmadan ne yapabiliriz? Sonuçlarımızı metnimizi eğer Markdown'da hazırlıyorsak e, herhangi bir başka ortama aktarmaya ihtiyacımız yok. Yanı sıra başka programlar örneğin LaTeX komutlarını Armart'tan kabul etmekte. LaTeX bir yazma programı olup yani Microsoft Word gibi düşünün. Bu yazma programı daki komutları bu yazma programının yeteneklerini kullanarak rahatlıkla çalıştığımız metne matematiksel, istatistiksel denklemleri ne yapabiliriz? Ekleyebiliriz. R Markdown'un yeteneklerini zaman içinde daha iyi tanıyacağız. Burada başlangıçta kullanacağımız kaynak bu web sayfasında bookdown.org Markdown web sayfasında yer almakta. Bunu açıklamalara koyacağım. Gelin uygulayarak R Markdown'u tanımaya çalışalım. RStudio kullanarak R Markdown çalışacağız ve öğreneceğiz. İlk önce file'a gidiyoruz. New file ve buradan bir R Markdown dokümanı açıyoruz. Buraya herhangi bir başlık verebiliriz. Author değiştirebilirsiniz. Açtığımızda karşımıza çıkan R Markdown çalışma sayfasında iki ana parçaya ayırabiliriz. Burada genel bilgiler, metnin tamamına uygulanacak genel bilgilerin yer aldığı 3 tane çizginin arasına yer alan bir kısım var. Geri kalanda ise metnimiz yer almakta. Burada Armart'tan böyle bir örnek sayfayla Armart'tan açılıyor. Dolayısıyla buradakilerin bu kısımdaki her şey ne yapılabilir? Modifiye edilebilir ve silinebilir. Ama bu örnek üzerinden ilk çalışmalarımıza, ilk dersimize başlayalım ve bu örneği tanıdıktan sonra, yani bu örneği anladıktan sonra ne yapabiliriz? Daha iyi yol alabiliriz diye düşünüyorum. Burada şu kısma YAML deniyor. Bu kısımda ne yer alıyor? Çalışmanın başlığı, yazarı, tarih ve oluşturulacak metnin hangi formatta, hangi biçime sahip olacağı. Burada HTML dokümanı bu şart değil, başka bir doküman da oluşturulabilir. Bu zaman içinde göreceğiz. Genelde bana HTML dokümanı değil de PDF, PPT, Word dokümanı şeklinde tercihlerim oluyor. Dolayısıyla aslında bu benim işimi gören bir doküman sınıfı değil. Burada bizim çalışmamızın ana metni oluyor. Burada başlıkları
numara işaretleriyle veriyoruz. Burada bu bir başlık. 2 tane numara işareti. Armart'tan adında bir başlığımız var. Onun altında bir metnimiz var. Yanı sıra eğer arı kullanaraktan bir işlem yapacaksak burada üstteki bunları da ne içinde yazıyoruz arkadaşlar? 3 tane noktayı kullanarak, bu nokta alt cross'ta noktalı virgül ve virgülün olduğu tuş kullanılarak alt cross'ta yazılmakta. Burada bu her zaman için bu parantez içinde yazılıyor. Ara ilişkin bir şey ya da herhangi bir başka programla kullanılarak da neler eklenebilir? Program parçaları eklenebilir. Burada AR kullanarak işlemler yapılmasını istiyoruz ve bu işlemleri direkt olarak metnimize ne yapabiliyoruz? Monte edebiliyoruz. Direkt olarak burada sonuçları ne kadarlık kısmının monte edileceğini ne yapabiliyoruz? İfade edebiliyoruz. Mesela bu AR program parçası ayarlara ilişkin, genel ayarlara ilişkin burada AR setup dediğimizde genel ayarları kullanıyoruz. Fakat burada include eşittir false dediğimizde genel ayarların tamamını değil bazı değişiklikler yapacağımızı belirtiyoruz. Eğer include eşittir false demeseydik bu noktada genel ayarları kullanacaktı. Aşağıda da bu bir satırla, yani birden fazla satır olabilir, zaman içinde göreceğiz. Hangi ayarlarda değişiklik olmasını istediğimizi söylüyoruz. Burada kod parçasında echo eşittir true ayarında değişiklik olmasını istiyoruz. Bu echo eşittir true, ben bir kod satırı, aşağıda bir kod satırı yazdığımda kod satırının da ne yapmasını istiyorum? Metnin içinde görüntülenmesini istiyorum. Bunu söylüyorum aslında. Görüntülenmesini istemediğim takdirde echo eşittir false demem gerek. Bu mantıksal bir ifade. Doğru ya da yanlış ya da ifadesi mantıksal ifade olarak geçiyor. Dolayısıyla yani genel ayarlarda echo eşittir true dediğimde bunu yapıyor. Aşağıda zaten 2 örnekle ne yapacağız? Echo eşittir true, echo eşittir false'un ne anlama geldiğini rahatlıkla göreceğiz. Burada bir başlığımız var. Dediğim gibi başlıklar önünde numara işareti oluyor. Bu numara işareti örneğin arttırıldığında neyi kastediyoruz? Bir tane daha koyduğumda daha küçük karakterlere sahip bir alt başlık ne yapabiliyoruz? Üretebiliyoruz. Yani alt başlıkları bu şekilde, mesela R Markdown'un altında bir tane alt başlığımız olsun. Bu alt başlık örneğin Tayland diyelim. Başka bir alt başlık. Onun Tayland'ın altında bir alt başlığımız olsun. Dolayısıyla ne yapabiliyoruz? Örneğin Taner şeklinde. Alt başlıkları bu şekilde oluşturabiliyoruz. Bu şekilde de metinlerimizi altına direkt metnimizi ifade edebiliyoruz. Örneğin burada yine R komutlarını ne yaptık? Kullanaraktan işlem yapıyoruz ve bunu metnimizin içine direkt monte ediyoruz. Burada özet istatistikleri CARS adında bir tane neyimiz var? Veri setimiz var. Bu CARS veri seti zaten Ar'a yüklediğinizde Ar'ın bünyesinde mevcut olan, Ar'ın tanıdığı bir veri seti. O yüzden bu veri setini herhangi bir şekilde yüklememize gerek yok. CAR veri setinin özet istatistik summary komutu ile ne yapmak istiyoruz? Özet istatistiklerini görüntülemek istiyoruz. Burada yaptığımız işlemin sonucunu mesela burada ne yapabiliriz? Pardon.
şurada görüntüleyebiliriz. Yani metnimizde şöyle bir tablo yer alacak. Bakın bu aynı zamanda summary parantez içindeki komut satırı üreteceğimiz HTML belgesinde ne yapacak? Yer alacak. Çünkü komut satırlarında ne yapmasını istiyoruz? Yer almasını istiyoruz. Şu şekilde. Burada başka bir başlığımız var. Başlık aslında ismine grafiklerin dahil edilmesi şeklinde bir başlık var. Mesela burada aynı zamanda grafikleri ne yapabiliriz? Metnimize ekleyebiliriz. Burada basınç adında bir neyimiz var? Verimiz var. O verimizin grafiğini çizmek istiyoruz ve plot komutu bunu yapan komutumuz Arda. Ne diyor? Plot parantez içinde pressure'ın grafiğini çiz diyor. Plot serpme grafiğini çiziyor. Echo eşittir false. Ayar neydi? Echo eşittir true'ydu. Yani biz burada ne diyoruz aslında? Plot parantez içindeki plot parantez içinde pressure komut satırının son metnimizde görüntülenmesini istemiyoruz diyoruz. Dolayısıyla bu şekilde ne yapıyoruz? Metnimizi oluşturduk. Daha doğrusu bu otomatik oluşturulmuş bir metin. Bu bize ait bir metin değil ama bunu kullanaraktan R Markdown'u tanımaya ne yapabiliriz? Başlayabiliriz. Metnimizi oluşturduktan sonra ne yapıyoruz? Need button düğmesine basıyoruz. Sonra bunun oluşturduğumuz çalışma sayfasının ne yapmamız gerek? Kaydetmemiz gerek. R Markdown 1 adı altında kaydettim. Kaydettikten sonra ne yaptı? Bana metni oluşturdu. Bakın burada başlık. Başlığı değiştirebiliriz. Tırnak içinde ne yazarsam o başlık. Yazar, tarih, R Markdown başlığımız. Alt başlık Taylan. Onun altındaki başlık Taner şeklinde. Bakın echo eşittir true'nun anlamı burada ortaya çıkıyor. Komut satırı. Aşağıda yapılan işlemin yaptıran komut satırı da ne yapıyor? Görüntüleniyor. Burada bakın plot parantez içinde pressure adı altında bir komut satırımız vardı. O komut satırımız ne oldu? Görüntülenmedi. Çünkü echo eşittir false'u kullandık. Bu dersimiz burada bitiyor. Hepinize iyi günler, iyi çalışmalar dilerim. Hoşça kalın.